Türkiye, SAMP/T hava savunma sistemi tedariği için Fransa ile görüşüyor şu anda. Bir dakika. Biz ne ara bu noktaya geldik? S-400 krizi, Avrupa'nın ambargoları, Fransa ile bütün coğrafyada yaşadığımız mücadele, Macron'un Türkiye takıntısı, daha bir sürü etken sayabilirim. Biz ne ara buralardan SAMP/T konuşacak hale geldik. Daha da önemlisi çelik kubbe. Daha da özelde siper hava savunma sistemini üretmedik mi biz? Neden bu tedarik konuşuluyor şu an? SAMP/T siperden fazla ne katabilir? Ne işe yarar? Kafalar çok karıştı. O yüzden bugün hızlıca şu SAMP/T meselesini bir değerlendirelim. Başlamadan 10 saniyelik bir hatırlatma yapayım. Videoları izleyenlerin %60'ı abone olmayan kullanıcılardan oluşuyor. Eğer içerik hoşunuza gittiyse ve devamından da haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenerek de daha fazla insana ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Şimdi konumuza dönelim. Dış politikada her zaman sürprizler vardır. Ama içinden geçtiğimiz dönem sürprizlere her zamankinden çok daha açık bir dönem. Şu an dünya düzeni yeniden kuruluyor. Güç dengeleri yeniden belirleniyor. Belki de önümüzdeki 100 yılın sistemi şu an yavaş yavaş oturuyor. O yüzden şu anda her gün farklı bir gelişmeyi konuşabiliyoruz. Hatta bu gelişmeler birbirleriyle bile çelişebiliyor. Mesela daha düne kadar Fransa ile Türkiye arasındaki gerginliği konuşuyorduk. Şimdi Fransa ile Türkiye arasında hava savunma sistemi tedariği için yapılan görüşmeleri konuşuyoruz. Bu durum şaşırtıcı mı? Aslında şaşırtıcı. Hatta o kadar şaşırtıcı ki Yunan medyası bunu manşet yaptı. Fransa'nın Yunanistan'a ihaneti olarak haberleştirdiler olayı. Fransa Yunanistan'ın arkasında duruyormuş gibi görünüyorken Türkiye'ye bu sistemleri veriyorsa ortada bir sıkıntı vardır diye düşünüyorlar. Böyle görüyorlar. Peki haklılar mı? Tartışılabilir. Ki meselenin bu kısmı bizleri çok ilgilendirmiyor işin açığı. Biz konumuza odaklanalım. Neden şimdi durup dururken SAMP/T konuşulmaya başlandı demeyin. Çünkü bu aslında yeni bir konu değil. Türkiye daha önce de bu hava savunma sistemini almak istedi. Hatta 2017 yılında Ankara, Paris ve Roma arasında ciddi görüşmeler yapıldı ve savunma işbirliği niyet beyanı imzalandı. 2018 yılında da Fransız-İtalyan konsorsiyumu yani Eurosam'la Aselsan ve Roketsan arasında 18 ay süreli bir sistem tanımlama çalışması sözleşmesi imzalandı. Yani aslında bundan 5-6 yıl öncesinde bu mesele kapanacaktı. Ama o dönemler biliyorsunuz Türkiye'nin Avrupa ile arası ciddi anlamda açılmıştı. Özellikle de Türkiye'nin Suriye'de yaptığı askeri harekatlar, Libya'daki müdahalesi, Doğu Akdeniz'de hakkını yedirmemesi gibi meselelerden dolayı Türkiye ile Fransa'nın arası ciddi anlamda açıldı. Ve bu hava savunma tedariği meselesi rafa kalktı. Tabi S-400 hava savunma sistemi üzerinden genel bir ambargo yiyince de konu tamamen kapandı. 2026 yılına geldiğimizde işler tamamen değişti. Orta Doğu'da sürekli tırmanan krizler var. İran kaynaklı balistik füze tehditleri var. Bu yüzden NATO'nun güney ucunda güçlü bir hava savunma sistemi inşası önem kazandı. Normalde Fransa Türkiye'ye teknoloji transferi ve Türkiye ile ortak üretim konusunda katı bir muhalefet sergiliyordu. Ama şimdi bu tutumda bir yumuşama olduğu görülüyor. Bunun elbette bölgedeki savaşlarla bir alakası var. Ama esas mesele Türkiye'nin askeri teknolojiler konusunda geldiği nokta. Fransa artık şunu biliyor. Türkiye'ye teknoloji paylaşımı sağlamasalar da Türkiye bunu yapabilecek güçte. Onlardan bu sistemleri alması Türkiye'ye sadece zaman kazandırıyor. O yüzden şu an Fransa'nın bakış açısında belirgin bir yumuşama var. Bir de Fransız medyası ilginç iddialarda bulunuyor. Bunlara göre Fransa zaten şu anda Türkiye'yi Avrupa güvenlik mimarisinin merkezinde konumlandırmaya doğru yaklaşmış durumda. Böyle bir düşünceleri var. Bu da yine Türkiye'nin durmaksızın güçlenen ordusuyla alakalı elbette. Yoksa bir yandan Yunanistan'la işbirliği anlaşmaları imzalarken, bir yandan Ermenistan'a destek verirken, bir yandan da öyle bir yaklaşım sergilemezlerdi. İşte yaklaşımlarda karşılıklı olarak yaşanan bu değişimler şu an müzakere masasını ciddi bir noktaya getirdi. Ama Türkiye eskiden doğrudan alım istiyordu. Çünkü kendisi bu teknolojileri geliştiremiyordu. Şimdi ise işler değişti. Artık Türkiye doğrudan alım modeliyle yaklaşmıyor bu sisteme ya da genel olarak sistemlere. Artık Türkiye SAMP/T sisteminde sadece son kullanıcı olmayı kabul etmiyor. Türkiye'nin ön koşulu satın alınan her sistemde olduğu gibi bu sistemin de Türk savunma sanayisinin gelişimini desteklemesi. Yani Aselsan ve Roketsan bu projenin doğrudan tasarım, yazılım ve üretim paydaşları haline gelecek. Karşı taraf bunu kabul eder mi etmez mi onu bilmiyorum. 1-2 haftaya bunu öğreniriz ama Türkiye bunu talep ediyor. Ayrıca Türkiye yine eski Türkiye'den farklı olarak tamamen bağımsız bir kullanım istiyor. Yani şuna karşı kullanamazsın, şuraya konuşlandıramazsın gibi saçma sapan sınırlamaları kesinlikle kabul etmiyor. Çünkü artık Türkiye'nin eli gerçekten güçlü. Peki bu sistemin özellikleri neler? Bunu bilirsek SAMP/T'nin Türkiye'ye ne katacağını çok daha net şekilde görebiliriz. Kulis bilgilerine göre bu müzakerelerin merkezinde standart SAMP/T sistemi değil, SAMP/T-NG sistemi var. NG yani Next Generation yani yeni nesil. Bu yeni nesil sistemin teslimatları ve ilk operasyonel testleri 2025-2026 döneminde yapıldı ve eskiye göre gerçekten ciddi bir yetenek artışı var. Mesela 100 kilometre olan radar gözetleme menzili 400 kilometrenin üzerine çıktı. Hava soluyan hedeflerde menzil 100-120 kilometre
kilometre arasından 150 kilometrenin üzerine çıktı. Eski sistem aynı anda 100 hedefi takip edebilirken yeni sistem 1000'in üzerinde hedefi takip edebiliyor. Eski sistemin eş zamanlı angajman sayısı 10 hedefti. Şimdi 30 hedefe çıktı. Yeniden konuşlanma süresi de 30 dakikadan 15 dakikaya düştü. Yani çok ciddi geliştirmeler var. Tabi bu sistemi konuştuğunuz zaman üzerinde en çok odaklanmanız gereken şey sistemin kullandığı füzeler. Bu sistem Aster tipi füzeler kullanıyor. Bunun da çeşitleri var. Mesela Aster 15 30 kilometreye kadar menzilde 13 kilometre irtifada önleme yapıyor. 3 Mach hıza sahip. Aster 30 Blok 1 120 kilometreye kadar menzilde 20 kilometre irtifada 4,5 Mach hızla önleme yapıyor. Aster 30 Blok 1 NT varyantı 150 kilometrenin üzerinde menzilde 25 kilometre irtifada 4,5 Mach üzeri bir hızla önleme yapıyor. Aster 30 Blok 2 füzeleri ise şu an geliştirme aşamasında ve hipersonik önleme kabiliyetine sahip olacak. Bu sistem uçaklara, seyir füzelerine ve balistik füzelere karşı etkili. Hatta manevra yapan balistik füzeler bile hedef skalasında yer alıyor. Avantajlarına değinirsek, bu füze ailesinin en önemli avantajı terminal aşamada 60 G'ye kadar manevra kabiliyeti kazanması. Kaçınma manevrası yapan savaş uçakları özellikle biyolojik sınırlarından dolayı 9 G ile sınırlı bir manevra kabiliyetine sahip. İşte bu füze bu savaş uçaklarını bu yüzden yüksek doğrulukla imha edebiliyor. 360 derece dikey atım mimarisine sahip. Bu yüzden fırlatıcılar tehdidin geldiği yöne dönmek zorunda kalmıyor. Her yönden gelen saldırıya anında dikey fırlatmayla yanıt veriliyor. Tabii ki bu da reaksiyon süresini çok kısaltıyor. Daha da önemlisi düşük mürettebat ihtiyacı. Bu sistem tüm batarya ölçeğinde sadece 20 personelle işletilebiliyor. Savaş durumunda bataryayı aktif tutmak için komuta modülünde 3 personel bırakmanız yeterli. Bunun ne anlama geldiğini şöyle bir karşılaştırmayla daha iyi anlayabilirsiniz. Bir Patriot bataryası için yaklaşık 90 personel gerekiyor. Bir de bu hava savunma sisteminin bütün bileşenleri C-130 ya da A-400M uçaklarıyla taşınabilecek şekilde standart konteyner boyutlarında ve 15 dakika gibi bir sürede konuşlandırılabiliyor. Yani hem etkili hem pratik bir sistem. Peki çelik kubbeye entegrasyonu ne işe yarayacak ve bu neden gerekli? Yani siper varken bu neden alındı? Bu sistemin alınmasının en önemli sebebi balistik füze savunma yeteneği. Siper hava savunma sistemi de füze savunma yeteneğine sahip olacak ama bunun için biraz daha zamana ihtiyaç var. Şu an Türkiye çok hızlı bir şekilde ihtiyaçlarını tamamlamanın derdinde. Ayrıca şunu unutmayın. Siper hava savunma sistemi balistik füze önleme yeteneği kazandığı zaman bile bizim bu konudaki işimizi hemen çözmeyecek. Çünkü bütün Türkiye'ye yetmesi için önce çok ciddi sayıda üretilmesi gerekiyor. Türkiye çok geniş bir coğrafya. Yani meseleyi sadece bu yeteneğe kavuşmak olarak görmeyin. Bir de bu sistemi yetecek sayıda üretmesi var ki bunların hepsi zaman demek. İşte bu zamanı bize sağlayacak olan şey böyle tedarikler. S-400 var mı? Evet var. O da füze savunma sistemi. Ama SAMP-T'nin ona göre en büyük avantajı NATO'nun bütün sistemlerine bağlanabilecek olması. NATO'nun erken uyarı radarlarını bu sisteme bağlayabileceksiniz. Bu çok önemli. Yaklaşan tehdidi sadece S-400'ün kendi radarından tespit etmeye çalışırsanız reaksiyon süreniz çok kısalır. İşte SAMP-T hem Türkiye hem Avrupa genelindeki erken uyarı radarlarından gelen bütün verileri kullanabileceği için bu süreyi oldukça uzatacak. Bir de tüm bu yeteneklerin yanında Türkiye ortak üretim masada kabul ettirebilirse bu alım ciddi bir teknoloji transferi anlamına da gelecek. Aselsan ve Roketsan bu sistemden de bir bilgi birikimi kazanacak ve bunu sipere aktaracak. Zaten yapabileceğiniz şeyi çok daha hızlı yapabilmek anlamına geliyor bu. Yani bu yüzden önemli. Bölge gergin. Türkiye hızlı bir hazırlık içerisinde ve işte bu hazırlık şu an bu alımla biraz daha somutlaşmak üzere. Gerçekleşir mi derseniz gerçekleşir gibi görünüyor. Zaten NATO zirvesinin öncesinde yetiştirilmek isteniyorsa kısa bir zaman içinde sonuçla ilgili bilgi alırız diye düşünüyorum. Ki zaten şu an İtalya'ya ait bir SAMP-T sistemi NATO görevi kapsamında Konya'ya konuşlandırıldı. Konya tabii ki konum olarak Ankara'yı koruyacak bir yer. Ama bir yandan da şunu göz önünde bulundurun. Konya, Türkiye'nin askeri anlamda uluslararası eğitim noktalarından biri. Anadolu Kartalı gibi. Belki de bir yandan da eğitim amaçlı konuşlandırıldı buraya. Tabii önümüzdeki günlerde tüm bu detayları daha da netleştirince konuyu daha detaylı şekilde konuşuruz inşallah. Allah'a emanet olun.